M. Ö. 1284 Deir el Medina, Tebin batısı. Güneşin ilk ışıkları Nil Nehri'nin yüzeyinde parıldarken toprak kulübelerden birinde yankılanan bir bebek çığlığı sabah sessizliğini bozdu. Kuşlar aniden havalanırken kadınlar durup doğuya baktılar. Bir bebek doğmuştu. Ama bu çığlık farklıydı. Bunu herkes hissetti. Kahra doğdu, dedi ebenin sesi, dışarıda bekleyen babaya. Mahu, köyün taş ustalarından biriydi. Krallar Vadisi'ndeki mezar süslemelerinde çalışıyor, firavunların sonsuzluğu için kazılar yapıyordu. Ama bugün onun için en büyük yapı bu yeni hayattı. Evin içine girdiğinde, karısı Nefru'nun ellerinde yatan minik bedenin üzerinde gökyüzünden düşmüş bir parça gibi duran işareti gördü. Sol omzunun hemen üzerinde, lotus çiçeği şeklinde soluk bir iz. Birçok kişi bunun anlamını bilmese de yaşlı ebe İpu hafifçe eğilip mırıldandı. Ra'nın çocuğu bu. Gözler onu izliyor. Çocukluk. Kahra'nın çocukluğu, Nil'in bereketli kıyılarında, papirüs tarlalarının arasında geçti. Yaşıtlarıyla su kenarında oynarken bile dikkat çekerdi. Sık sık tek başına oturur taşlara şekiller çizer, gökyüzünü izlerdi. Diğer çocuklar neşe içinde koştururken Kahra sanki hep bir şeyleri dinliyor gibiydi. Bir gün Nil kıyısında ölü bir turna buldu. Diğer çocuklar korkup kaçtı. O ise turnayı elleriyle aldı, küçük bir mezar kazdı ve başına taş koydu. Ellerini gökyüzüne açıp şöyle dedi. Anubis onu Duat'a götürsün. Kalbi hafifse Osiris ona kapısını açacaktır. O sırada onu izleyen köyün yazıcısı Cetu dehşetle çocuğa baktı. Bu sözler sıradan köylülerin bilemeyeceği şeylerdi. Kahra henüz 6 yaşındaydı. Seçilmiş. 10 yaşına geldiğinde Amon tapınağından gelen rahipler Tep bölgesinde seçilmiş çocukları aramaya başladı. Her 10 yılda bir yapılan bu seçim sadece bilge, cesur ve dikkatli çocuklar içindi. Gözler Kahra'ya döndü. Sınavlar yapıldı. Rahipler çeşitli semboller gösterdi, tanrılar hakkında sorular sordu, papirüs yazımı denetledi. Kahra tüm sınavları geçti. Ama asıl sınav korkuydu. Son testte karanlık bir odaya alındı. Yalnız bırakıldı. Duvarlarda mumlar titriyordu. Birden dev bir yılan şeklinde bir kukla indirildi tavandan. Çoğu çocuk çığlık atar, kaçardı. Kahra yerinden bile kıpırdamadı. Sadece fısıldadı. Sen Apep olamazsın. Çünkü burada Ra'nın gözü var. Kapı açıldı. Başrahip gözlerini kısarak baktı. Ardından sadece 3 kelime söyledi. Tapınağa götürün onu. Tapınaktaki yıllar, Karnak Tapınağı'nın taş duvarları arasında zaman farklı akardı. Güneşin döngüsüyle öğrenilen her şey, tanrıların isimlerinden gökbilime, bedenin hastalıklarından papirüs yapımına kadar uzanıyordu. Kahra, bilgiye aç bir şekilde her şeyi emdi. Matematik derslerinde tapınak sütunlarını nasıl hesaplayacağını, geometriyle nasıl mezar planı çıkarılacağını öğrendi. Astronomi dersinde Tanrı Nut'un gövdesi boyunca hareket eden yıldızları izledi. Gözleri hiç doymuyordu. Ama geceleri başka bir şey vardı onu çağıran. Nil'in sesinden başka bir fısıltı, adını bilmese de kalbinde bir his vardı. Kaderi tapınakta kalmak değildi. O, değişimin habercisiydi. Bölüm 2. Gölgelerin içinden. Kahra, 18 yaşına geldiğinde Karnak'ın en zeki öğrencileri arasına girmişti. Fakat artık bilgiyle dolmak ona yetmiyordu. Her gün aynı duvarlar, aynı ilahiler ve aynı bakışlar onu boğuyordu. İçinde bir huzursuzluk vardı. Bir gece yıldızlar Nut'un gövdesi gibi göğü örttüğünde Kahra tapınağın arka avlusunda yürüyordu. Sessizliğin ortasında sanki duvarlardan biri kımıldadı. Orada taşların arasında bir gölge, sonra bir ses. Her şeyi öğrendin ama gerçeği hala bilmiyorsun. Kahra döndü ama kimse yoktu. Sadece yerde bir papirüs rulosu buldu. Açtığında gözleri büyüdü. Yazıların tarzı tanıdık değildi ama anlamı netti. Gerçek, rahiplerin susturduğu kelimelerdedir. Aradığın cevaplar kayıp olanın yolundadır. Ertesi sabah bu papirüsü başrahip Setepenre'ye gösterdiğinde yaşlı adam rengi solmuş bir şekilde ayağa kalktı. Kağıdı elinden aldı ve şöyle dedi, "Bunu nereden bulduğunu unut. Tapınağın duvarları dışındaki bilgi karanlık kadar tehlikelidir."
Ama Kahra artık uyanmıştı. Gece yürüyüşleri arttı. Tapınağın eski kütüphanesindeki yasaklı bölmelere gizlice giriyor, başka rulo parçalarını bir araya getiriyordu. Parçalar birleşmeye başladıkça bir isim tekrar tekrar karşısına çıkıyordu. Zemenu, kayıp bilgelerin şehri. Bu şehrin varlığı reddedilmiş, adı taşlardan silinmişti. Ama Kahra, bunun sadece bir efsane olmadığını hissediyordu. Ve bir gece, yıldızların altında Nil'e karşı yemin etti. Zemenu'yu bulacağım. Gerçek orada saklı. Bölüm 2. Gölgelerin içinden M. Ö. 1266 Teb. Karnak Tapınağı. Kahra 18 yaşına geldiğinde Karnak'ın en zeki öğrencileri arasına girmişti. Fakat artık bilgiyle dolmak ona yetmiyordu. Her gün aynı dualar, aynı taş duvarlar ve aynı ilahiler arasında ruhu daralıyordu. İçinde bastıramadığı bir huzursuzluk filizleniyordu, sanki görünmeyen bir el onu başka bir yere çağırıyordu. Bir gece yıldızlar tanrıça Nut'un gövdesi gibi göğü sararken Kahra tapınağın arka avlusunda yürüyordu. Rüzgar yoktu, ses yoktu. O an tapınak duvarlarından biri kımıldar gibi oldu. Taşların arasında bir gölge hareket etti. Ardından bir fısıltı. Her şeyi öğrendin ama gerçeği hala bilmiyorsun. Kahra ürperdi, döndü ama orada kimse yoktu. Sadece yerde dikkatlice bırakılmış bir papirüs rulosu duruyordu. Kılıfı bilinen rahip mührünü taşımıyordu. Açtığında gözleri büyüdü. Yazıların tarzı alışılmışın dışındaydı. Satırlar eğriydi ama anlamı açıktı. Gerçek, rahiplerin susturduğu kelimelerdedir. Aradığın cevaplar kayıp olanın yolundadır. Sirlerin duvarı. Ertesi sabah, Kahra, papirüsü başrahip Setepenre'ye gösterdi. Yaşlı adam, papirüse şöyle bir baktı ve gözleri bir anlık dehşetle açıldı. Hemen elinden aldı, rulo haline getirdi ve kalın elleriyle bastırarak Kahra'ya yaklaştı. "Bunu nereden bulduğunu unut," dedi. "Tapınağın duvarları dışındaki bilgi, karanlık kadar tehlikelidir." Kahra sessiz kaldı. Ama gözleri itaat etmiyordu. O gece ilk kez tapınağın yasaklı bölmelerine girdi. Eski kütüphanenin arka raflarında yüzyıllardır el değmemiş papirüsleri karıştırdı. Rulo parçaları birleştikçe bir isim sürekli karşısına çıkıyordu. Zemenu, kayıp bilgelerin şehri. Rahipler bu şehrin hiç var olmadığını söylüyordu. Tapınak kayıtlarında bile yoktu. Ama taşların fısıltıları başka şeyler söylüyordu. Zemenu, kadim sırların gömüldüğü bir yerdi. Orada sadece bilgi değil, gerçek yatıyordu. Yemin. Bir gece yıldızların altında Nil'e karşı diz çöktü. Ay ışığı Nil'in yüzeyinde sanki ona yol çizer gibiydi. Kalbinde bir söz yükseldi. "Ey kutsal nehir, beni sana adıyorum. Gerçeği bulana dek susmayacağım. Zemenu'yu bulacağım. Ve eğer orada karanlık varsa ona ışık taşıyacağım." Bu yeminden sonra Kahra için dönüş yoktu. Tapınaktaki eğitim sona ermişti. Artık onun yolu tanrıların değil, hakikatin yoluydu.